Merhaba sevgili takipçilerim ve değerli izleyenlerim. Mis Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için pamuk gibi yumuşacık ve uzun süre bayatlamayan nefis poğaçalar hazırladım. Her türlü şekli alabilen nefis bir hamuru vardır. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi tarifimin detaylıca yapım aşamalarına geçiyorum. 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su kullanıyorum. Kullandığınız sıvı malzemelerin sıcaklığı çok önemli. Parmağınızı yakmayacak bir ılıklıkta olsun. Yarım paket 21 gram yaş maya kullandım. Arzu edenler bir paket kuru maya da kullanabilir. Kullandığınız maya taze ise elinize aldığınızda hemen dağılır. Bayatsa yapışır. Lütfen taze bir maya kullanmaya özen gösterin. 2 tatlı kaşığı toz şekeri de ekledikten sonra şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Ve üzeri örtülü 1 dakika kadar bekletiyorum. Poğaçada maya kokusu olmaması için bu önemli bir püf noktası. 1 dakika beklettikten sonra yarım çay bardağı sıvı yağını ekledim ve 1 tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Bütün malzemeleri tekrar spatula ile karıştırdım. Şimdi kontrollü bir şekilde un eklemeye başlayacağım. Un miktarını sizler için ölçtüm. Hamur toparlandığında ne kadar kullandığımı da söyleyeceğim. Hamur elimle yoğrulabilecek bir kıvama gelene kadar spatula ile karıştırıyorum. Kullandığınız unun kalitesi miktarı arttırıp azaltabilir. Bu yüzden lütfen unu kontrollü bir şekilde ekleyin. Önemli olan hamurun nasıl bir kıvamda olduğunu bilmeniz. Hamur elinize fazla yapışmayan, kabından rahatlıkla toparlanabilen ama yumuşak bir kıvamda olmalı. Lütfen çok sert bir hamur yapmayın. Aksi halde poğaçalarınız da sert olur. Toplamda bende klasik su bardağı ile 5 su bardağı un gitti. Hamurun olması gereken kıvamı da aynen bu şekilde. Hamurun üzerini hava almayacak bir şekilde kapatıp mayalanmaya bırakıyorum. Aklınızda olsun, ılık bir fırında bu şekilde bekletirseniz mayalanma süresi daha kısa olacaktır. Hamur 2 katı büyüklüğe eriştikten sonra havasını alıyorum ve tezgahıma aktarıyorum. Hamuru tam ortadan ikiye bölüyorum ve her bir parçasını ortalama bir mandalina büyüklüğünde kestim. Hamur mayalandıktan sonra kıvamı daha da yumuşak olacaktır. Rahatlıkla şekil verebilmek için elinizi mutlaka yağlayın. Un kullanmayın, aksi halde hamurun kıvam ve dokusu bozulur. Gördüğünüz gibi elimi yağladıktan sonra hamuru tezgaha alıp yuvarlıyorum ve avucumdan taşan kısmını baş parmağımla keserek her birini eşit büyüklükte yuvarlamış oldum. Hamurların hepsini yuvarladıktan sonra şimdi şekillendirme aşamasına geçiyorum. Tezgahıma hamuru alıp elimi bir miktar yağladıktan sonra gördüğünüz gibi sadece hamurun kenar kısımlarını inceltiyorum. Orta kısmın kabarık olması gerekiyor. Ortalama 15 santim çapında hamuru büyüttüm. Peynirli iç harcını yerleştirip hamuru bir defa katlayıp kendime doğru çekip esneterek rulo halinde sarıyorum. İki ucunu sabitleyip elimle inceltiyorum ve gördüğünüz şekli alıyor. Tekrar göstermek istiyorum sizlere. Elimi yağladıktan sonra hamurun kenar kısımlarını inceltiyorum. Peynirli iç harcını yerleştirip hamuru katlayıp kendime doğru esneterek rulo halinde sarıyorum. İki ucunu sabitleyip gördüğünüz şekli vermiş oldum. Bütün poğaçalarımı şekillendirdikten sonra üzerini temiz bir bezle örterek mayalanması için 15 dakika bekleteceğim. Poğaçaların üzerine sürmek için 1 adet yumurta sarısı, 1 tatlı kaşığı sıvı yağ ve 1 tatlı kaşığı sütü karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi poğaça hamuruna yumurta akı kullanmadım. Yumurta akı poğaçanın
daha çabuk bayatlamasına neden oluyor. Aklınızda olsun. İsterseniz kullanabilirsiniz. Poğaçalarım üzeri örtülü 15 dakika boyunca bekledi ve gayet güzel bir şekilde mayalandılar. Şimdi hazırlamış olduğum yumurta sarılı karışımdan üzerlerine nazikçe kabarıklığını söndürmeden sürüyorum. Ve üzerlerine bir parça susam serperek önceden ısıtılmış alt üst ayar 200 derecelik fırında pişmeye bırakıyorum. Poğaçalarım yarım saat içerisinde pişmiş oldu. Sıcaklığını kaybetmeden üzerine temiz bir mutfak beziyle örtüp 10 dakika bekletiyorum. Böylelikle poğaçalar daha da yumuşak bir hale gelecektir. Şimdi sizlere yumuşaklığını, kıvamını, iç dokusunu daha detaylı bir şekilde yakından göstermek istiyorum. İçi havayla dolu ve hamuru tel tel ayrılan harika bir dokuda. Uzun süre yumuşaklığını kaybetmeyen, bayatlamayan nefis bir poğaçadır. Mutlaka sizler de deneyin. Deneyenler de yorumlarını bana bıraksın. Poğaçanız piştikten sonra hava almayacak bir şekilde poşetleyip derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Tüketeceğiniz zaman fırınınızda birazcık ısıtmanız yeterlidir. Yeni pişmiş gibi tazecik ve yumuşacık olacaktır. Kanalımda buna benzer birçok hamur işi, kek, börek, poğaça, kurabiye, turta ve pasta tarifi de mevcut. Hepsinin bağlantı linkini videoma ekledim. Onlardan da faydalanabilirsiniz. Yeni tariflerimden ve videolarımdan haberdar olabilmek için kanalıma ücretsiz abone olup bildirim zilini açık tutabilirsiniz. İnşallah daha güzel ve farklı tariflerle tekrar görüşebilmek ümidiyle sağlıcakla kalın.